Hayatınızdaki erkeğe tam olarak güvenemiyorsanız ve onun için sadece bir seçenek olduğunuza dair endişeleriniz varsa doğru yerdesiniz arkadaşlar. Bir erkek bu videoda söyleyeceğim 8 davranışı size yaşatıyorsa onun hayatında bir seçenek olduğunuza emin olabilirsiniz. Bu yüzden söyleyeceğim tüm maddeleri tek tek dinleyip hangi maddelerin onda olduğunu bir kağıda not etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Böylece kafanızda karışmamış olur. Videoyu dinlerken dalarsanız geriye dönüp anlamadığınız maddeleri tekrar dinlemelisiniz. Çünkü tüm maddeler birbiriyle bağlantılıdır. İşte bir erkeğin hayatında sadece bir seçenek olduğunuzu gösteren önemli 8 detay. Geçelim maddelerimize. 1. Bir erkeğin seçeneği haline gelmişseniz size düzenli olarak zaman ayırmadığı gibi canı istediğinde son dakika planları yapacaktır. Özellikle yardıma ihtiyaç duyduğunda, zor duruma düştüğünde arar ya da cinsellik yaşama niyetiyle buluşma planlar. Bu aramalar ya da görüşmeler kısa sürer ve görüşme sonunda kendinizi çok kötü hissedersiniz. Bu hisleriniz size önem vermediğini ve seçenek olarak belirlediğini gösteren önemli bir işarettir. Fakat uzun süreli ilişkilerde dönemsel olarak duygusal çalkantılar yaşanabildiği için bu duruma bakarak kesin bir çıkarım yapmamalısınız. Bazen sizin davranışlarınızın da etkisiyle erkekler sizi bilerek değersiz hissettirmeye çalışabiliyorlar. Özellikle erkekle aranızda bir ego savaşı varsa böyle durumları sadece bu maddeye göre yorumlama hatasına düşmeyin arkadaşlar. Geçelim diğer maddemize. 2. Bir erkeğin seçeneğiyseniz sizi derinlemesine tanımak için herhangi bir çaba göstermeyecektir. Değerli arkadaşlar, bir erkek size ne kadar yüzeysel davranıyorsa o kadar önem vermiyor demektir. Ama bu durumda bazı istisnalar var. Özellikle ilgileniyor gibi yapan erkekler ya da çok ilgilendiğinde ondan uzaklaşacağınıza dair korkuları olan erkekler de olduğu için bu iki seçeneği de göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bu seçenekleri değerlendirebilmek için olaylara sadece duygularınızla bakma hatasına asla düşmeyin. Mantığınızı hep bir adım önde tutarak söyleyeceğim maddeleri bu şekilde yorumlayın. Bir erkeğin derinlemesine çabaya girmesi için sizin de onu iyi bir şekilde yönlendirebilmeniz gerekir arkadaşlar. Siz de tıpkı bir erkek gibi katı ve esnek olmayan bir davranış tarzıyla ona yaklaşırsanız onun sadece egosunu harekete geçirirsiniz. Bu yüzden kendi etkinizi inkar ederek yapacağınız her değerlendirme sizi yanlış bir sonuca götürecektir. Özellikle erkeğin sizi daha derinlemesine tanımasını istiyorsanız kendinizin değerli olduğunu ona göstermelisiniz. Yoksa kendiniz inanmadığınız bir şeye onu inandırmanız zaten mümkün olmayacaktır, değil mi? Diyelim ki gerçekten kendinizi değerli ve önemli hissediyorsunuz ve bunu ona gösterdiniz. Ama o buna rağmen yüzeysel olmaktan hiçbir şekilde çıkmıyorsa o zaman sorun kendisindedir. Şimdi önem derecesi daha da artan ayrıntılara girmek istiyorum. Geçelim diğer maddemize. 3. Bir erkeğin seçeneğiyseniz o erkek ilişki için asla fedakarlık yapmayacağı gibi ihtiyaçlarınıza ya da isteklerinize asla önem vermeyecektir. Bazen de önem veriyormuş gibi yaparak sadece sözleriyle sizi etkilemeye çalışacaktır. Burada kadınların en çok düştüğü tuzaklardan birine değinmek istiyorum arkadaşlar. Erkek isteklerinize önem veriyormuş gibi yaptığı halde asla uygulamaya geçmiyorsa, zora düştüğünüzde hiçbir zaman yanınızda olmuyorsa, kendi istekleri ve öncelikleri hakkında asla taviz vermemesine rağmen sizin istekleriniz hiçbir değer görmüyorsa onun seçeneği olduğunuza dair şüpheye düşmeniz gayet normaldir. Fakat doğasal olarak erkeklerle sizin olaylara bakış açınız çok farklıdır arkadaşlar. Size çok önemli gelen bazı şeyler erkekler için sıradan gözükebiliyor. Bu yüzden bu maddeyi tek başına asla kriter olarak değerlendirmeyin. Geçelim diğer önemli maddemize. 4. Bir erkeğin seçeneği haline geldiğinizde ilişkiyi sürdürmek sizin görevinizmiş gibi hissedersiniz. Erkek ilişkinin devamı için asla sorumluluk almadığı gibi çok daha fevri olacaktır. Aranızdaki problemleri çözmek için asla adım atmayacak. Siz yazana kadar asla yazmayacak. Sizi suçlayarak olayların tüm sorumluluğunu da size yükleyecektir. Özellikle size değersizlik yüklemesi yapmak ve kendini kusursuzmuş gibi göstermek konusunda o kadar rahat davranır ki tüm hataların size ait olduğuna inandığınız için tükeninceye kadar yapıcı olmaya çalışırsınız. Eğer böyle bir duygu durumundaysanız arkadaşlar, kendinizi suçlamanız her şeyi daha da kötü hale getirecek ve sizden daha fazla uzaklaşacaktır. Onun peşinden koştukça özgüveniniz daha fazla düşecek
ve sizi daha fazla arka plana attığını göreceksiniz. Eğer böyle bir durumdaysanız ve çıkış yolu bulamıyorsanız bu durumdan çıkışınız için yeni bir video hazırlamamı isterseniz de yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maddemize. 5. Bir erkeğin seçeneği haline gelmişseniz hayatına dair önemli değişiklikler yapmak istediği zaman asla fikrinizi almayacak ve sizi gelecek planlarına asla dahil etmeyecektir. Bu tarz erkekler özellikle önemli kararlar almak istediklerinde size anlatmayı asla tercih etmezler. Hayati planlarını size anlatmaya bile gerek görmeden uygulamaya başlarlar. Bu planlarından bir şekilde haberiniz olduğunda ve niye anlatmadığını sorduğunuzda zamanı geldiğinde zaten sana anlatacaktım, daha ortada henüz bir şey yok diyecek ya da benim her şeyi sana anlatmam mı gerekiyor diyerek sizin fikrinizi aslında ne kadar önemsiz bulduğunu göstermiş olacaktır. 6. Bir erkeğin seçeneği haline geldiğinizde hayatındaki önemli detaylardan ve kişilerden asla bahsetmez. Özellikle yakın arkadaş çevresine ya da ailesine asla yaklaştırmaz. Konuşmalarında asla duygu yoktur ve sizinle bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi rahat konuşur. Kaybetmekten asla korkmadığı gibi tartışıp ayrılsanız bile bu arayı bir fırsat olarak değerlendirir. Erkekler kendileri için önemli olan detayları ve kişileri sizle paylaşmaya ne kadar çok istekliyseler size bağlanmaları da o kadar kolay olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden sizi ne kadar önemsediğini merak ediyorsanız diğer değer verdiği insanlara verdiği değerle size verdiği değeri kıyaslamanız lazım. Bunu herkese söyleyin demiyorum tabii ki. Eğer böyle bir şey yaparsanız tabii ki kendinize saygı duymayan bir kadın olarak gözükebilirsiniz. Kendi içinizde yapacağınız değerlendirmeden bahsediyorum arkadaşlar. 7. Bir erkeğin seçeneği haline geldiyseniz günlük hayatınız, hobileriniz ya da hayatınıza dair önemli detaylara asla önem vermediği gibi bunları gündeme getirdiğinizde gereksiz tartışma çıkardığınıza yorumlayacaktır. Böyle bir erkek hayatınızda yaşadığınız sorunlara karşı küçümseyen bir bakış açısıyla bakacak. Sorunlarınızı çözmek için asla adım atmadığı gibi konuyu kapatmak için bahaneler uyduracaktır. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki size değer veren bir kişi size karşı daha hassas ve korumacı yaklaşacaktır. Size karşı katı ve soğuk yaklaşan birinin size değer vermesi de zordur arkadaşlar. 8. Bir erkeğin seçeneği haline geldiyseniz aramalarınızı yanıtlaması ya da mesajlarınızı cevaplama süresi uzayacaktır. Aradığınızda ona genellikle ulaşamayacaksınız. Arkadaşlarıyla ya da önem verdiği birileriyle birlikte olduğunda aklına bile gelmeyeceksiniz. Başlangıçta size karşı çok ilgiliyken artık konuşmayı, mesajlaşmayı sevmediğini, yoğun olduğunu söylemeye başlayacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu 8 davranış çok önemli olsa da hayatınızdaki erkekle iletişim tarzınızın yanlış olduğu durumlarda o da size karşı daha egosal davranabileceği için etki tepki meselesini asla gözden kaçırmayın. Bazen ilişkideki alma verme dengesini bozup kendinize değer vermeyen biri olarak gözüktüğünüzde erkekler de size değer vermemeye, eski yaptıkları olumlu şeyleri yapmamaya başlayabilirler. Bu yüzden tüm bu dediklerimi değerlendirirken kendi etkinizi ve kendinizi nasıl bir kadın olarak gösterdiğinizi de göz ardı etmeyin lütfen. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.